Zor zamanlarda durum muhakemesi yapabilmek. Dünya ve Türkiye çok zor zamanlardan geçiyor. Önce dünyadan başlayalım. Okyanus güçleriyle kıta güçleri arasındaki çok kutuplu dünya düzenine geçiş ve hegemonyanın el değiştirme süreci iki cephede, Ukrayna-Rusya ve Gazze-Batı Şeria Lübnan'da kan ve ateş, diğer cephelerde ekonomik savaş başta olmak üzere hibrit savaşlarla devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dolar ve okyanus hakimiyeti. İşin özünde Amerika Birleşik Devletleri'nin 1945 sonrası elde ettiği dolar ve okyanus hakimiyetini, dolayısıyla dünya hakimiyetini devam ettirme isteği yatıyor. Amerikalı neokonların vizyonuna göre Asya'dan Pasifik Okyanusu'na çıkmaya çalışan ekonomik, finansal ve askeri dev Çin durdurulmalı. Geniş Asya stepleri ve Sibirya'ya hakim Rusya parçalanarak sınırsız kaynakları neoliberal kapitalizmin emrine verilmeli. Asya'daki bu iki güç iktidarsızlaştırıldıktan sonra 21. yüzyılın geri kalanında küresel hakimiyet korunmalı ve geliştirilmelidir. İsrail bu süreçte 7 Ekim 2023'e kadar Amerika Birleşik Devletleri için amaç değil, araç idi. Ancak Biden gibi bir topal ördek döneminde artık Amerika Birleşik Devletleri için amaç haline gelmiştir. İsrail, yukarıdaki iki temel amacı karşılamada Orta Doğu'da kenar kuşak jandarması olarak ileri karakol göreviyle donatılmıştı. Ancak gerileyen Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücü Pasifik'te Çin karşısında örselenmeden bu gücün İsrail'in yanında kalması ve bölgedeki İran vekillerinin temizlenmesinde ve hatta İran'da rejim değişikliği için kendi yararına kullanılması gerekirdi. İsrail şimdi bunu yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni resmen yönetiyor ve yönlendiriyor. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri olmadan bölgede uzun süreli bir savaşı idame edemeyeceğini biliyor ve Amerikan gücü henüz tükenmeden etrafında en az 50 yıllık bir güvenlik kuşağı yaratmayı amaçlıyor. Avrupa-Asya ayrımı. Tekrar hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri elitleri Avrupa'nın Asya ile yakınlaşmasına izin vermez. NATO'nun kuruluş gayesi Avrupa'nın kendi içinde yeniden savaşmasını önlemek kadar başta Sovyetler olmak üzere Avrupa devletlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız hareket etmesinin ve Asya güçleriyle yakınlaşma ve ittifak ilişkilerine girmesinin önlenmesiydi. Ukrayna Savaşı'nın çıkma nedeni Avrupa Birliği'nin Çin'le ticaret hacminin 2021'den sonra Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ticaretinden ileri geçmesi, Rus doğal gazının Avrupa'da hakim konuma gelerek özellikle Alman sanayine büyük ivme kazandırmasıydı. Rusya mutlaka savaşa kışkırtılmalı ve savaş bahanesiyle yaptırımlar ve ambargolar üzerinden Avrupa ile ilişkileri tamamen kesilmeliydi. Ukrayna'da yenilen Batı. Ukrayna Savaşı 2025 Şubat'ında 3 yaşını dolduracak. Bu savaşı Ukrayna şimdiden kaybetti. Ancak barışı Rusya kazanacak mı? Bu belli değil. Zira Ukrayna Savaşı bitse dahi Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın kan kaybetmesi için yeni bir cephe açılmasında beis görmeyecektir. Zira bu savaşı kazanan Rusya caydırıcılığı ile barışı da kazanır ve Avrupa'da tekrar etkin duruma gelirse Avrupa şeytanlaştırılmış suni Rusya tehdidinden uzaklaşacak ve özgürleşecektir. Rusların Batı kültürünün tamamen parçası oldukları halde son 3 yılda Avrupa'da her alanda düşmanlaştırılması ne kadar kalıcı olabilir? Neokon Amerikalı ve vekili Avrupalılar 17 milyon kilometre karelik devasa topraklara ve azalan 144 milyon 190 çeşit halktan oluşan Rusya'nın Avrupa'ya tehdit olduğu ve işgallere devam edeceği algısını ne kadar devam ettirebilirler? Ya da 2. Dünya Savaşı'nda 25 milyon insanını kaybederek Hitler rejiminin Avrupa'dan silinmesinde belirleyici rol oynayan Rusya'nın yanı başında NATO'nun kendisini eski etki alanında Beyaz Rusya, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan'la çevreleyecek derecede içine girmesine izin vereceğine nasıl inanırlar?
Fransız tarihçi ve siyaset bilimci Emmanuel Todd'un 7 Ekim 2024'te İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte belirttiği gibi Rusya Ukrayna'da yenilirse Avrupa'nın Amerikalılara olan bağımlılığı bir asır daha uzayacak. Amerika Birleşik Devletleri yenilirse NATO dağılacak ve Avrupa özgürleşecektir. İsrail'in aşırı güç kullanma hastalığı. Diğer yandan son bir yılda İsrail'e 24 milyar dolarlık silah satışı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri silah sanayini hiçbir şey durdurmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlar eskiden savaş ve katliamlarda kullanılırdı. Şimdi soykırımda kullanılıyor. İsrail gerek Gazze, gerekse Lübnan'da kayıtsız şartsız şehir savaşı yapıyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı 2003'te işgal ettiğinde savaş uçakları tarafından kullanılan sığınak yıkan Bunker Buster 2 tonluk GBU-24 ve GBU-28 bombalarından bir yıl içinde 24 adet kullanmıştı. İsrail Hava Kuvvetleri Beyrut'ta bu sınıf silahlardan bir gecede 80 adet GBU-31 kullandı. Dünya tarihinde bir benzeri belki Dresden bombardımanında yaşanan bu orantısız güç kullanımı ve vahşete Amerika Birleşik Devletleri sessiz kalmaya ve bu tip bombaları İsrail'e sevk etmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri karşıtı herkes şeytan, onlar melek. Amerika Birleşik Devletleri 25 sente bastığı 1 dolarlık kağıt para sayesinde Ukrayna'ya, İsrail'e sınırsız yardım ediyor. Dolar sayesinde ülkemiz gibi kenar kuşak ülkelerinde siyasetçileri, medya yıldızlarını, akademisyenleri, din adamlarını satın alıyor ve onları etki ajanlarına devşiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Anglo-Sakson geleneği olan dini ve etnik ayrışmaları ülkemiz gibi çıkarı olduğu ülkeleri bölmek ve yönetmek için en iyi şekilde kullanıyor. Kendine direnen ve güvenlik devleti kuran Rusya, Çin ve İran ve Kuzey Kore gibi ülkeleri şeytanlaştırıyor. Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'e ileri karakolu ve fedaisi olan İsrail'in kendi jeopolitik çıkarlarını elde etmesi için Hitler soykırımına benzer Filistinli soykırımı yürütmesine onay verebiliyor. Kendi kamuoylarını Batı'nın yaptığı her şeyin ahlaki ve hukuki olduğu yalanını yayabiliyorlar. Kendileri adeta bir melek, ölüm meleği. Amerika Birleşik Devletleri'nin akli dengesi sorunlu siyasetçileri. Amerikan başkanlık seçimlerine 22 gün, 2024 yılının bitmesine 2,5 ayın kaldığı şu günlerde dünyanın kaderini belirleyecek olan temel irade, askeri endüstri, akademi dünyası, medya, düşünce kuruluşları, CIA ve Mossad ile işbirliği halindeki Amerikan neokonları ve Netanyahu'yu 3 dakika ayakta alkışlayan İsrail destekçisi Siyonistlerin düşünce yapısı olacaktır. Unutulmamalıdır ki Amerika Birleşik Devletleri gelecek günlerde gerileyen her hegemonun yaptığı gibi savaşı göze alacak ve iki okyanus arasındaki jeopolitik güvencesini kullanarak dünyanın geri kalan alanlarında bitmeyecek savaşları teşvik edecektir. Zira bu kesimler için Amerikan gücünün devamı her şeye rağmen en büyük saplantıdır. Bu uğurda nükleer gücün kullanılmasını sorgulamayacak düzeyde asker ve siyasetçilere sahiptirler. Amerika Birleşik Devletleri gerilemesi durdurulamıyor. Küresel konjonktür artık çok farklıdır. Rusya ve Çin Amerikan emperyalizmine direnmekte ve pek çok alanda kazanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı bittiğinde dünya ekonomisinin %50'sine hakimdi. Dünyanın sanayi malları üretim merkeziydi. Bugün bu değer %14 civarında. 2024 yılının son çeyreğine girilen şu günlerde Amerika Birleşik Devletleri borç stoğu 35,5 trilyon dolara erişti. 2024 bütçesi 9 ayda
1,8 trilyon dolar açık verdi. Diğer yandan gerileyen Amerika Birleşik Devletleri karşısında BRICS, Amerikan tekelindeki küresel ekonomide ciddi bir karşı denge unsuru olarak hızla büyüyor. Dolar hakimiyetine her geçen gün meydan okuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece savaşlara maddi destek ve cephane sağlıyor. Ölümü ve hiçliği teşvik ediyor. Ancak içerideki bölünmüşlüğü ve vahim ekonomik tablosu ile küresel hegemonyaya salt askeri güçle sahip çıkmaya çalışması artık olası değil. Amerika Birleşik Devletleri bitmeyen savaşlar paradigması üzerinden son 2,5 yılda sadece Ukrayna'ya 100 milyar dolar üzerinde askeri ve ekonomik yardım yaparken Florida Yarımadası'nı üst üste vuran kasırgalarda kendi halkına yardım götüremiyor. Önlem alamıyor. Ahlaki çöküntü devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri küresel düzende geri alınması çok zor kayıplar veriyor. En önemlisi küresel itibarını, güvenilirliğini, oyun kuruculuğunu artık kaybetti. Ahlaki değerleri yerlerde sürünen Amerika Birleşik Devletleri'nde Epstein rezaletinden sonra şimdi de rapçi Sean Diddy Combs skandalı Amerika Birleşik Devletleri yönetici kadrolarının ve eğlence medya dünyasının CIA şantajları üzerinden nasıl yönlendirildiğini ortaya koyuyor. Epstein ve Diddy skandalları neoliberal kapitalizmin sınır tanımayan tüketim ve haz aşırılıklarının Mossad, CIA gibi emperyalist istihbarat örgütlerinin şantaj dünyasında nasıl kullanıldığı ve güç sarhoşluğuna kapılmış İngiliz Prensi Andrew dahil ünlülerin nasıl tuzağa düşürüldüğünün en acımasız ve ahlaksız örneklerini sergiliyor. Diğer yandan başta LGBT olmak üzere azınlık bir kesimin fizyolojik ve psikolojik anomalilerini liberalizm ve küreselleşmecilik adına tüm dünyaya mal edecek ve neredeyse zorla kabul ettirecek şekilde dayatma politikasını yürütmeleri, Batı'nın psikososyal faşizminin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri insanlığın binlerce yılda geliştirdiği ve koruduğu evrensel, psikolojik, ahlaki ve sosyolojik dengeleri bir gecede değiştirmek istiyor ve bunun için baskı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri deniz gücü geriliyor. Diğer yandan Amerikan gücünün temeli olan deniz jeopolitiği alanında 3 ciddi kayıp zafiyet içinde. Birincisi, Arktik Okyanusu'nda ortaya çıkan yeni deniz ulaştırma rotasının kendi kontrolünde olmaması. İkincisi, Bab el-Mendeb Boğazı'nda Yemenli Husilerin ticaret gemilerine saldırısını önleyememesi. Üçüncüsü, Amerikan deniz gücünün gerilemesi sonucu Çin'le Batı Pasifik'te kuvvet dengesini sağlayamamış olmasıdır. Arktik Okyanusu devrimi. Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş sonrası Arktik bölgeye önem vermedi. Buzulların erimesi Arktik'te beklenmedik yeni bir deniz ulaştırma rotası ortaya çıkardı. Son 250 yılda ilk kez Anglo-Sakson deniz gücü kontrolü dışında oluşan bu rota Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir zafiyet. En önemlisi bölgedeki askeri ve endüstriyel güç Rusya'yı dengelemekten çok ama çok uzak. Bu kapsamda dünya deniz ticareti için kilometre taşı olacak bir gelişme 25 Eylül 2024'te Arktik Okyanusu'nda Rusya kontrolündeki Kuzey Deniz Yolu üzerinde gerçekleşti. Panama bayraklı 5000 TEU'luk 294 metre uzunluğundaki Flying Fish One isimli konteyner gemisi St. Petersburg'dan hareketinden 3 haftadan kısa bir süre sonra Şangay'a vardı. 8000 millik bu sefer sırasında gemi Rusya'ya ait buzkıran gemisine ihtiyaç duymadı. Gemi Süveyş kanalını kullansaydı 12.000 mil kat edecek ve sefer 2 hafta daha uzun sürecekti. Artık Çin ve Rusya arasında mevsimlik sabit hatlar kurulmaya başlandı. Bu durum Anglo-Sakson deniz jeopolitiği için bir kabustur. İsveç ve Finlandiya'nın acilen NATO üyesi yapılmaları, küresel jeopolitik hesaplaşmanın en önemli cephelerinden birisi olan Arktik Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri aleyhine olan dengenin değişmesi içindir. NATO'nun Arktik kalesi Norveç'tir.
2012 sonrası topraklarını ve üslerini Amerika Birleşik Devletleri'ne tamamen açmıştır. Husiler ve Bab-el-Mandeb Boğazı. Diğer yandan İsrail-Hamas savaşı üzerinden ortaya çıkan Yemen-Husi saldırıları nedeniyle Bab-el-Mandeb Boğazı ve Süveyş kanalını kullanamayan pek çok gemi 2023 Kasım ayından bu yana Ümitburnu'nu dolaşarak bu seferi gerçekleştiriyor. Bu da yaklaşık 16 bin mil sürüyor. Dolayısıyla Kuzey Denizi rotası mevcut operatörler için işletim masraflarını Ümitburnu rotasına göre yarı yarıya azaltan bir çözüm sunuyor. Zira Bab-el-Mandeb'den sonra Amerikan savaş gemilerinin kontrol edemediği ikinci bir deniz ulaştırma rotası ortaya çıkıyor ve bu hat görünen o ki Husiler saldırdıkça daha da öne çıkacak. Türkiye'nin durum muhakemesi. Ülkemiz 2002-2013 arasında neokonların vizyonundaki küresel jeopolitiğin bir enstrümanı olarak tasarlandı. 2002 yılı sonunda batıcı İslamist bir partinin iktidara getirilmesi bu vizyonun gereğiydi. Türkiye, Büyük Orta Doğu Projesi'ne dahil edilip Avrupa Birliği'ne tam üye yapılarak yarı sömürgeden neoliberal kapitalist ekonomik model içinde tam sömürgeye dönüştürülecek, Güneydoğusunda Kürtlere federatif haklar verilerek Irak ve Suriye Kürtleriyle birleşmeye uygun ortam sağlanarak denize çıkışı olan ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İsrail jeopolitiğine hizmet edecek Kukla Kürdistan'ın kurulması sağlanacak. Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı sonlandırılacak ve adadaki askeri varlık geri çekilecek. Ege ve Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği jeopolitiğine tamamen teslim olmuş Yunanistan'ın deniz yetki alanlarının sınırları kabul edilecek. Montreux Sözleşmesi tadil edilerek NATO, Amerikan deniz gücünün Karadeniz'de varlığı güçlendirilecek, Türk-Rus düşmanlığı teşvik edilecekti. İç cephemiz paramparça. Bu süreçte önce Türkiye'nin devlet geleneği ve savunma refleksi köreltilmeliydi. Önce Amerika Birleşik Devletleri, İsrail istihbarat örgütleriyle çalışan din referanslı FETÖ, iktidar ve hatta sessiz kalarak destek sağlayan ana muhalefetin ortaklığında hukuk katledilerek başlatılan Ergenekon ve Balyoz gibi sahte davalarla AKP'li bir siyasetçinin ifadesiyle milli orduya kumpas kuruldu. 2013 sonrası hükümet FETÖ'nün sadece hükümete ortak olmak değil, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği adına devlete sahip olma ihtirasını gördü. Süreç tersine işledi ve 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişimiyle bu kez FETÖ hükümeti devirmeyi amaçladı. Başaramadılar. 2002'de Batı'nın iktidara getirdiği Batıcı İslamist Siyasi Parti kısa süre içinde Batı'nın en büyük düşmanı oldu. Darbe girişimi sonrası kamuoyunda oluşan milleti kapsayıcı ve bütünleştirici iklim, iktidar partisinin kendi tabanını konsolide etmek için aşırılıklara kayması, dini siyasete alet etmekte sınır tanımaması ve ayyuğa çıkan yolsuzluk, usulsüzlük, nepotizm ve liyakatsizleştirme süreçleri sonunda iç cephede kutuplaşma, bezginlik, umutsuzluğu had safhaya eriştirdi. Bu durum 1952 sonrası tamamen Batı finansına ve ekonomisine teslim olan ekonomimizin artık fakirlik değil, açlık sınırına varan ekonomik kriziyle daha da kötüleşti. Ekonomik kırılganlık ve iç cephedeki bu dağınıklığı Londra ve New York finansörlerinin kendi kamplarının jeopolitik çıkarları lehinde kullanması kaçınılmazdı. Öyle de oldu. Yunanistan'a son 5 ayda Ege ve Doğu Akdeniz'de verilen muazzam tavizler, İzmir gibi kurtuluşun simgesi bir limanın zafer haftasında kapılarını Amerikan savaş gemisine açması, Amerika Birleşik Devletleri isteğiyle iç savaş ve dış müdahalelere açık Somali'ye savaş gemileri ve sismik gemimizi yollamamız örnekler arasında. İç cephede o kadar bölünmüş durumdayız ki, İsrail'in Hitler'in Yahudilere yaptığı soykırımı aratmayacak bir soykırımı Filistinlilere dayatmasını protesto mitingleri bile hilafet propagandası ve laiklik karşıtı gösterilere dönüşebiliyor. Yani
en temel ahlaki ve vicdani bir konuda dahi dinin istismarı söz konusu yapılabiliyor. Bir yandan akla ziyan İsrail Türkiye'yi işgal edecek mantrası altında gündem değiştirilirken, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde İsrail doğrudan ve dolaylı desteği olan ne Kürecik ne de İncirlik üslerinin faaliyetlerinin askıya alınması gündeme gelmiyor. Emperyalizm Kürdistan'dan vazgeçmez. Direnmeliyiz. Son olarak iç siyasette ikinci çözüm sürecinin parlatılmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. 1984 yılında başlayan PKK terörü, 1926 yılında başlayan Şeyh Said ayaklanmasının, yani bölgedeki etnik bölücü ve ayrılıkçı hareketin devlete meydan okuyan kalkışmasının bir devamıydı. Tarikat, toprak ağalığı ve koyu taassup altında ezilen fakir feodal kitlelerin önce İngiliz, sonra Amerikan emperyalizminin emrinde kansere dönüşmesinin bir süreci olan ayrılıkçı Kürt terörü, bugünkü kimliğiyle PKK terörü son 40 yıldır can almaya devam ediyor. Ancak Amerikan kontrolündeki bir güç olarak öne çıkıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Savunma Bakanı Ashton Carter, 2016'da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda yapılan bir oturumda Suriye'deki ayrılıkçı Kürt örgütü YPG'nin PKK ile doğrudan bağlantılı olduğunu kabul etmiş, PKK ortağı YPG'yi IŞİD'e karşı kara gücü olarak kullandığını belirtmişti. Daha sonra Amerikalı CENTCOM generallerinin PKK teröristleriyle kol kola pek çok fotoğrafı medyada yer almıştı. Şimdi Türkiye'nin güneydoğusunu da kapsayan Suriye ve Irak Kürtleriyle kurulacak Kukla Kürt Devleti'nin aslında ikinci bir İsrail devleti olacağının ve İsrail jeopolitiğine altın tepside sunulacağının bilincinde olunması gerekirken yeni bir açılım sürecinin başlamasının adımları atılıyor. O zaman İsrail tehdidine karşı meclisimizde neden gizli oturum yapılıyor? İsrail tehdidi varsa bunun en önemli bacağı PKK'ya destek değil midir? Bunun en büyük bacağı Esad rejimine son 11 yıldır devam eden düşmanlık değil midir? Neden Esad'la görüşme ve ülkemizdeki geçici koruma altındaki Suriyelilerin vatanlarına iadesi hızlandırılmıyor? Neden Kürecik kapatılmaz? Neden PKK destekçisi siyasi partiler meclisimizde devlet aleyhinde eylem ve söylemlerine sınırsızca ve fütursuzca devam edebilirler? Son 6 ay içinde yazdığım makalelerde iktidar partisinin politikalarını eleştirirken yoğun olarak kullandığım kelime oksimorondur. İsrail politikası ve yeni açılım sürecinin başlaması buna tipik bir örnektir. Tarihte nadir bir durum. İktidar ve muhalefet el ele. Görünen o ki ekonomik baskılar altında ezilen iktidar kendi rejimini ve gücünü korumak için 2002 ayarlarına geri dönmeye ve jeopolitik çıkarlarımızı her alanda göz ardı edecek düzeyde Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği ile yakınlaşmaya çalışıyor. Ana muhalefetse iktidara gelmek için iktidarla yarış halinde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile yakınlaşıyor ve desteğini almaya çabalıyor. Ülke tarihinde böyle bir durum geçmişte olmadı. Her zaman tez, antitez ve sentez süreci yaşandı. Bugün tez ve antitez ikilisi yok. Gerileyen, çürüyen ve kokuşan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu güzel devletin 101. yaş gününde hem iktidara hem muhalefete vizyon sunmaya devam ediyor. Canlı yayınlar üzerinden yaşanan en büyük soykırıma destek veren, sonsuz savaşların lideri Amerika Birleşik Devletleri ve kuyruğu Avrupa Birliği ile 101 yıl önce tüm mazlum milletlere başardığı büyük bir kurtuluş savaşı ve emsalsiz bir devrim ile umut ve örnek olan bir devletin düştüğü acıklı durum ortadadır. 1952 sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya büyük bir teslimiyet içinde bağlanan Ankara, maalesef gerek NATO, gerekse Avrupa Birliği Gümrük Birliği tam üyelik adaylığı üzerinden Avrupa Birliği'ne teslimiyet içindedir. Bugün
Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Avrupa Birliği ve İsrail aynı cephededir. Türkiye ise ne yaptığını bilmeyen, başı kesik horoz gibi sınırdan sınıra savrulmaktadır. Hem BRICS üyesi olmak istiyor, hem Rusya aleyhinde NATO faaliyetlerine katılıyor. Hem Çin'le işbirliğini geliştirmek istiyor, hem Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki Sincan-Uygur ayrılıkçılarına destek veriyor. Kısacası salıncak diplomasisi uyguluyor. Ancak artık denizin bittiğini göremiyor. Tekrar açılım sürecini başlatmanın başka izahı olabilir mi? Devletler onurlarıyla yaşar. Görünen o ki Osmanlı'nın mütareke dönemine benzer bir durumdayız. Tek farkı İstanbul sokaklarında düşman askeri yok. Ancak daha kötüsü var. Aklı ve ruhu teslim alınmış iktidar ve muhalefet var. Deniz Harp Okulu ve Deniz Harp Akademisi'nde gördüğümüz öğrenimde üstünde durulan en önemli konu durum muhakemesiydi. Durum muhakemesi analitik olarak mevcut durumu ve şartları analiz ederek hal tarzı üretmeye yönelik bir süreci tarif eder. Türkiye şu an gördüğüm kadarıyla durum muhakemesi yapamıyor, yalpalıyor, zikzak çiziyor, oksimoron rotalar çiziyor. Acilen akil durum muhakemesi yapacak kişi ve kurumlara ihtiyacımız var. Yoksa durum Titanik kemancılarından farklı değil. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Ya